Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım ve destekçilerim. Bu videomuzda yine çok önemli konulara değineceğiz. Bugünkü videomuzun konusu oda mezar girişi nasıl bulunur, arazide yön tespiti, topraktan çıkan küp, kemik ve seramik parçaları ne anlatır? Kanıt zinciriyle hatasız çözümler olacak. Arkadaşlar, bugün arazide oda mezar girişini nasıl anlarız sorusuna, büyük resimden başlayıp en ince saha ayrıntılarına inen net bir yol haritası vereceğim. Göz eğitimi dediğimiz şey, aslında tekrar eden bir düzeni fark etmektir. Doğa düzensizdir. İnsan ise düzenli izler bırakır. Mesela, kapı bir yüzeydir. Eşik bir çizgidir. Koridor, iki paralel hattır. Bu üçlü birlikte görünürse, doğruluk payı hızla yükselir. Neden bu kadar önemlidir? Çünkü yanlış bir okuma hem kültür varlığına zarar verir hem de hukuki risk doğurur. Cevap, sistematik ilerlemektir. Şimdi önce tarihsel çerçeveyi çizelim. Sonra taşın dili dediğimiz o izleri okuyalım. Ardından kemik ve seramikle karşılaşınca ne yapılır? Basamak basamak anlatacağım. İlk ilke, etik ve hukuktur. Oda mezar geleneği, Anadolu ve çevresinde çok katmanlı bir tarihe sahiptir. İlk çağın sonlarından Helenistik döneme, Roma dönemine, erken Bizans'a ve Orta Çağ yerel geleneklerine kadar uzanan bir süreklilik görürüz. Bu süreklilikte değişenler, malzeme, teknik ve ikonografi ayrıntılarıdır. Değişmeyen şey ise erişimi kolay bir yamaca açılan ve suyu geride bırakan giriş tercihidir. Nedeni, bakım, ziyaret ve ritüellerin pratik gereklilikleridir. Roma taş işçiliğinde kapı çerçevesi daha düzgündür ve ölçü tekrarları belirgindir. Erken Bizans'ta yüzey cilası daha mattır ve kireç kabuğu izleri okunur. Yayla kültürlerinde taşla tutulan, toprak doldurularak düzleştirilmiş basamak ve patika izleri girişin ritmine eşlik eder. Bu büyük resim akılda olduğunda sahadaki küçük ayrıntılar birbiriyle konuşur hale gelir. Dönemsel bağlam için hızlı kodlama. Hellenistik etkili kaya odalarında kenar tesviyesi çok temizdir ve köşe hatları keskin kalır. Roma döneminde kapı eşikleri belirgin bir aşınma omzu bırakır. Nedeni, yoğun kullanım ve taban taşlarının ritmik döşenmesidir. Erken Bizans'ta kapı çevresinde kireç esaslı sıva kalıntıları ve narin oluklar görülür. Geç antik yerel geleneğinde iri taneli yontu izleri ve basit sürgü yuvaları öne çıkar. Orta Çağ Anadolu beylikleri dönemli yeniden kullanım kademelerinde farklı işçilik üst üste biner. Bu da yüzeyde iki farklı ritim oluşturur. Mikrotekstür okuması belirleyicidir. Aynı yüzeyde iki yönlü keski izi gördüğünüzde yeniden kullanım sinyali alırsınız. Daha temiz ve düz olan katman genelde en son müdahaledir. Giriş hattını çoğu kez en son müdahale belirler. Yamaç arazide oda mezar, suyu üzerinden atar. Su hattı, yosun ve kil birikimiyle kendini belli eder. Giriş su hattına konmaz. Nedeni kapının bozulmasını önlemektir. Bu yüzden önce su çizgilerini eleyin. Ardından en kolay yaklaşım hattını bulun. İnsan düzlüğü sever. Patikanın baktığı yüz, giriş yönüne dair ipucudur. Yamaç içinde mikro basamak gibi düzeltilmiş yüzeyler var mı? Varsa, o basamağın iç yanında sert bir eşik hattı çıkabilir. Düşük açılı ışık, bu mikro basamakları görünür yapar. Sabah ve akşam dönmek, bu yüzden işe yarar. Yağmur sonrası ince kil şeritleri ve çakıl payları su akış doğrultusunu gösterir. Giriş bu çizgilere hafif açılı durarak suyun eşikte birikmesini engeller. Stratigrafi arazi pusulasıdır. Akış yönünde tane boyu sıralanması ikincil taşınmayı gösterir. Yamaçta kendiliğinden oluşmuş genişçe, hafif düz bir basamak üzerindeki homojen,
Sınırları belirgin dolgu ise insan eliyle oluşturulmuş boşluk dolgu olasılığını artırır. Karışık akış materyalini mezar koridoru gibi okumaktan kaçının. Basit telefon uygulamalarıyla eğim gölgeleme ve pusula ölçümü yapabilirsiniz. Telefon manyetik sapmaya duyarlıdır. Kemer tokası ve mıknatıslı kılıf sapma yaratır. Çözüm, iki ölçüm almaktır. Aynı noktayı 1 metre arayla 2 kez ölçün. Fark büyükse gölge yöntemiyle yeniden kontrol edin. Fotoğraflarda her kareye ölçek ve yön oku koyun. Ölçeği eski bir kartla çözebilirsiniz. Yön okunu marker ile karta çizin. Basit fotogrametri uygulamalarıyla mikro dokuyu büyütüp masada karşılaştırmalı okumayı güçlendirebilirsiniz. 1. Su hatlarını ele. 2. Düşük açılı ışıkla düz yüz ve çizgileri tara. 3. Yoğunluk merkezini saptayıp aynı hamur ailesini kontrol et. Tüm adımları ölçek yön oku ile fotoğraflayıp konum, tarih, saat, derinlik ve plan kesit eskizi ile kaydet. Taşlar rastgele kırılır. İnsan ise sistemli keser. Düz çizgi insanın imzasıdır. İki düz çizgi köşede buluşuyorsa çerçeve ihtimali artar. Kanalları okuyun. Genişlik 1 ve 3 santimetre arasında sabitse keskiyle açılmış olabilir. Sürgü yuvası kapının kapanma yönünü söyler. Çoğu kez iç tarafa yakın prizmatik bir oyuktur. Eşik yatağı, tırnak kalınlığında kesintisiz bir oluk gibi gezer. Parmakla dolaştırınca zımpara gibi düzgün akar. Bu mikrodoku kararı verir. Doğa böyle ritmik tekrarı nadir üretir. Lento taşının altındaki kalıcı gölge çizgisi, çerçeveyi ele veren ince bir ipucudur. İnce, sağlam bir çubukla toprağa bastırın. Çevre yumuşakken bir şerit boyunca direnç artıyorsa eşik taşı altında olabilir. Çubuk bir anda tak diye durur. Şerit düz gider. Uzunluk genelde 60 ila 150 santim. Genişlik 2 ila 6 santim bandındadır. Yer yer daralıp genişleyebilir. Eşik hattının iki ucunda parmak büyüklüğünde yuvarlatılmış minik rahatlatma oyukları görülebilir. Usta, köşe kırığını önlemek için açar. Girişin önünde iki sığ paralel çizgi arayın. Araları 60 ile 90 santimetre bandındaysa insan geçiş hattıdır. Sabah-akşam gölgesinde bu çizgiler belirginleşir. Bu çizgilerin tam ortasında bazen topuk gibi noktasal sertlikler hissedersiniz. Bunlar taban taşlarının oturma düğmeleridir ve günlük kullanımı gösterir. Aralıklar ritmikse okuma güveni artar. Kapı önünde hava sirkülasyonu ve ısıl fark nedeniyle otlar 1 veya 2 santim daha kısa kalabilir. Renk tonu daha sarımsıdır. İlkbahar sonunda geç eriyen dar kar şeritleri altı boşluklu dolguya işaret edebilir. Toprağın tonu daha açık ve gevrektir. Yağmurdan hemen sonra bu farklar daha kolay görünür. Aynı noktayı sabah öğle akşam görün. Sabah düşük açılı ışık dokuyu kabartır. Öğle düzler. Akşam tekrar kabartır. Nemli zemin ton farkını büyütür. Eşik omzundaki saten parlaklık belirli saatlerde daha görünür olur. Bu saat penceresi cephe yönü hakkında ipucu verir. Arşiv ve harita okuma. Araziden önce eski kadastro planları, hava fotoğrafları ve notlar taranmalıdır. Taşla tutulan, toprak doldurularak düzleştirilmiş basamak duvar izleri ve eski patikalar haritada silik çizgiler olarak kalır. Bölge röleve ve sit fişleri, yön ve malzeme notları içerir. Kış hava fotoğraflarında kar tutma, erken erime desenleri, dolgu ve duvar hatlarını açığa çıkarabilir. Defi-iğne işaretleri tek başına kanıt değildir. İşaret, konumla bağ kurmadıkça anlam taşımaz. Yakındaki kayada tekrar eden ek işaretler varsa, bilinçli yönlendirme olabilir. Aynı yüzeyde ölçü tekrarı ve çerçeve izleri yoksa, işareti kapı kanıtı saymayın. Ölçü tekrarı,
ve çerçeve kanal lento üçlüsünün birlikte varlığına öncelik verin. Rivayetler çoğu kez tehlike uyarısı veya özel mülkiyet algısını pekiştirmek için doğmuştur. Yine de coğrafi ipucunu alın. Gece ışığı, su perisi anlatıları çoğu kez su hattına denk düşer. Bu da su hattını elemeyi hatırlatır. Hellenistik'te yüzey parlak, çizgiler incedir. Roma dönemi daha geniş yüzeyli keskiyle hızlı çalışır. Erken Bizans, kireç sıva izini kenarda bırakır. Orta Çağ, yerel işçilikte iri izler hakimdir. Bu izler üst üste bindiğinde genç yüzeyin kenar kırıkları daha keskin olur. Daha yakın tarihte kırılmıştır. Genç katmanda keski kıymığı daha keskindir. Hangi çizgiyi baz alacağınızı bu belirler. Toz eşiği, düzleştirilmiş yüzün önünde ince, açık renkli bir şerit olarak birikir ve rüzgar sık süpürür. Zeminde temiz bir bant görürsünüz. Biyofilm dağılımı düz yüzeyde homojen, doğal dalgalı yüzeyde mozaiktir. Nemli bir günde fark çok netleşir. Lento altı mikro gölge çizgisi ve eşik önündeki temiz toz bandı birlikte görüldüğünde çerçeve okuması güçlenir. Kuzey cepheler nemli ve gölgeli olduğundan girişler nadirdir. Kuruluk ve erişim gereksinimi nedeniyle güney ve doğu daha yaygındır. Ancak topografya, mevcut patika ve taşla tutulan, toprak doldurularak düzleştirilmiş basamak ritmi, bazen batı-güneybatı yönlenmeyi zorunlu kılar. Yön tespitinde pusulayla iki ayrı noktadan ölçüm alın ve gölge yöntemiyle doğrulayın. Pusula ile gölge arasında anlamlı fark varsa, manyetik sapma ya da yerel parazit olabilir. Bu durumda gölge ve saha morfolojisi önceliklidir. Bazı bölgelerde hakim rüzgarın yağmuru sürükleme açısı kuzey-doğudan gelir. Kapıyı batı-güneybatıya almak, sürüklenen yağışı kapı yüzünden uzak tutabilir. Neden kuzey nadir, güney-doğu daha sık? Kuzey yüzler daha nemli, güney-doğu daha kuru, bakım daha kolay. Kuzey ve kuzeydoğuda don döngüsü daha uzun, eşik lento çatlak riski daha yüksek. Özellikle geç antik erken Hristiyanlıkta doğu yön, semantik işlevsel uyum sağlar. Kırsalda pratiklik baskın olabilir. Batı ve güneybatı ne zaman tercih edilir? Topografik zorunluluk, yamaç yapısı, kaya kalite zonları, kendiliğinden oluşmuş genişçe, hafif düz basamak yönleri, erişim hattı, eski patikaların akışıyla uyum. Rüzgar yağış, sürüklenen yağışı kapıdan uzak tutma hedefi. Arazi uygunluğu nasıl okunur? Patika ve basamak ritmi. Patika izi, son 20 metrede yön değişimi en son yaklaşımı verir. Basamak ritmi, kapı çoğunlukla basamak yüzlerinden birinin sırtına bakar. Süzülme çizgileri, kapı su çizgilerine dik değil, hafif açılı durur. Dromos hattı, yamaçta sığ bir çöküntü taş döküntüsü şeridi olarak da okunabilir. Metalden uzak durun. İki nokta yöntemini uygulayın. Yerel sapmayı not edin ve gölgeyle karşılaştırın. Yakın kayadaki manyetit, gömülü metal ve elektrik hatları manyetik parazite yol açabilir. Öğlen, gölge en kısa, yön yaklaşık kuzeyi verir. Sabah erken, eşik omzu gölgesinin en net olduğu saat cepheye işaret eder. Basit işaret, çubukla iki zamanlı gölge, ortalama açı gerçek yüzlenmeyi verir. Gölge pusula uyumsuzsa gölge ve topografya önceliklidir. Biyofilm dağılımı, kuzey yoğun. Tuz kusması, çiğ lekesi, geç kuruyan yüz kuzeye yakın. Eşik aşınma omzu saten parlaklıkla okunur. Gün içindeki en görünür saat aralığı, cephe yönüne dair ek teyit sağlar. Su akış çizgilerini koridor sanmak. Bitki daha gür, zemin kaygandır. Koridorda zemin sıkıdır. Tek pusula ölçümüyle karar vermek. En az 2 ölçüm plus bir gölge doğrulaması.
Patikanın son kıvrımını ihmal etmek. En son yaklaşım çoğu kez eşiğe bakar. Manyetik anomalileri doğrudan boşluk hazine saymak. Ocak, çukur veya modern atık aynı sinyali verebilir. İç Anadolu tüf alanlarında Doğu-Güneydoğu. Likya güney kıyılarda güney-güneybatı. Karadeniz'de Doğu-Güneydoğu daha olasıdır. Hızlı akış. Biyofilm, kuruluk farkı ile kuzeyi ele. Patika basamak okuması yap. Pusula, 2 nokta ve gölge testiyle doğrula. Üçleme uyumluysa yönü kilitle. Değilse gölgeyi önceliklendir. Kemik ve seramikte doğru yol. İnsan kalıntısı ve kültür varlığıyla karşılaşınca derhal dur. Aynı seviyeden gelen kemik ve benzer hamurdaki seramik, mezar dolgusu işareti olabilir. Genel plan ve yakın plan fotoğraflar çek. Her karede ölçek ve yön oku olsun. Notlara konum, tarih, saat, derinlik, toprak rengi, dokusunu yaz. Kemik var, seramik yoksa hayvan karışımı olabilir. Tür ayrımına gitme. Seramik çok. Kemik yoksa yerleşim atığı olabilir. Birbirini tamamlayan seramik parçaları yerinde kırılmış kabı anlatır. Hamur pişirim yüzey anahtardır. İri katkılı, kalın cidarlı pitos, depolama. İnce hamurlu, iyi pişmiş ve astarlı yüzey sofra kaplarını işaret eder. Ağız, kulp ve taban fragmanları tip ve dönem tayininde en değerlilerdir. İç iz, yanık izleri pişirmeyi, kireç kabuğu uzun süre sıvı depolamayı düşündürür. Amfora kulpu damgaları, ticaret ve tarihlemede kritiktir. Küp pitos parçaları ya yerleşimde depolama ya da bazı dönemlerde mezar içinde, üstünde ikincil kullanım gösterebilir. Yakında kapak parçası, düzenli taş dizisi, düzleştirilmiş yüzey ve eşik benzeri çizgiler, mimari oda ipucunu güçlendirir. Kaya cephesi çürük olabilir. Kenara yüklenmeyin. Taşla tutulan, toprak doldurularak düzleştirilmiş basamaklarda yılan akrep boşlukları olabilir. Eldiven ve bileği kavrayan bot giyin. Arazide tek çalışmayın. Konumu bir yakına bildirin. İz bırakmayın. Gaz birikimi, çökme, küf bakteri ve havalandırma eksikliği gerçek tehlikelerdir. Girişleri zorlamayın. Keski izi yönleri. İki farklı dönem işçiliğini ele verir. Genç katmanın kenar kıymığı daha keskindir. Eşik omuzunda ayak aşınması mikropürüzü perdahlar. Parmakla yüzeyi yoklayınca sabunumsu pürüzsüzlük hissedilir. Lento taşının altında gölge çizgisi, daha az ıslanma ve biyofilm farklılığı nedeniyle görülebilir. Topuk noktası ritmi 30-40 santimetre aralıklarla gider. İnsan adımının taş döşemeye bıraktığı mikro oturma izidir. Bu ritmi sabah ve akşam düşük açılı ışıkta kıyaslamak, koridor okumasının doğruluğunu artırır. Medeniyetler arası kısa karşılaştırma. Anadolu ve Levant kaya odalarında eşik yatağa benzerdir. Sürgü yuvası Levant'ta daha derin ve geniş açılır. Ege adalarında kapı kanadı, takoz yuvaları köşede çok ince rahatlatmayla biter. Bu küçük farklar yöresel ustalığın imzasıdır. Sahada tarihleme tahminine yardımcı olur. Roma-Bizans kırsalında nişli duvar fragmanları ve opus harç kırıkları tipolojik ipucu verebilir. Telefonla 3 nokta hizası çekimi yapın. Düzleştirilmiş yüzün iki ucu ve eşik hattı aynı karede olsun. Aynı noktayı akşam tekrar çekip ton farkını kıyaslayın. Basit fotogrametri ile yüzeyi modelleyip mikrodokuyu büyütün. Gölge pusula uyumsuzluğunda model üzerindeki mikrorölyef, dromos çizgisini sığ çöküntü olarak görünür kılabilir. Fotogrametri modeli üzerinde mikrorölyef analizi, dromos benzeri sığ çöküntüleri ve çerçeve düzlemlerini masa başında karşılaştırmalı teyit etmeyi sağlar. Önce su hatlarını gezerim. Yosun çizgilerini eleyip kuru yüze geçerim. Patikanın baktığı cepheyi çıkarırım. Düşük ışıkta düzleştirilmiş yüz ararım. Eşik hattını sert çubukla yoklarım.
Koridor ritmini sabah akşam kıyaslarım. Taşüstü mikrodokuyu parmak ve cetvelle kontrol ederim. Sonra konumu, fotoğrafları ve notları toparlarım. Kış ilkbahar, hava fotoğraflarıyla kar tutma, erime desenlerini arazi notlarıyla çaprazlamak karar kalitesini yükseltir. Doğal çatlağı kapı kenarı sanmak yaygındır. Çatlak kalınlığı birkaç metrede değişiyorsa doğaldır. Sabit kalınlık ve düz doğrultu insan işidir. Su hattını koridor sanmak. Su hattında bitki daha gür ve zemin kaygandır. Koridorda zemin sıkıdır. Tek bulguyla hüküm vermek yanlıştır. Üçlü doğrulama şarttır. Neden yamaç? Suyu atması ve erişimin kolay olması. Eşik hattını nasıl kesinleştiririz? Sertlik şeridiyle görsel, düz çizgiyi aynı noktada yakalayarak. İkonografi tek başına yeterli mi? Hayır. Bağlam olmadan yön vermez. Gölge yöntemi ne sağlar? Manyetik sapma durumunda gerçek yönü verir. Kemik ve seramikte ilk adım. Durmak, belgelemek. Topraktan çıkan küp, kemik, seramik parçaları nasıl okunur? Oda mezar girişini bulmak tılsım değil, disiplin işidir. Doğa düzensizdir. İnsan düzen bırakır. Düzleştirilmiş yüz, eşik hattı ve koridor ritmi birleştiğinde güven artar. Pusula ve gölge ile yönü 2 kez doğrulayın. Bitki ve toprak tonunu ışıkla okuyun. Taş üstü mikro dokuyu parmak ve cetvelle sınayın. Lento altı gölge çizgisi ve eşik önündeki toz bandı birlikte görüldüğünde çerçeve okuması güçlenir. Düz yüz eşik hattı, koridor ritmi üçlemesiyle birlikte aynı dönemli seramik kümelenmesi. Karışık, aşınmış kırık yığınları ve ocak izleri genellikle yerleşim atığıdır. Sahada gördüğün her çizgi, her iz ve her parça gizemli ve tarihi bir cümlenin kelimesi gibidir. Anlam ancak kanıtlar doğru sıraya dizildiğinde ortaya çıkar. Aceleyi bırak, yönteme tutun. Düzleştirilmiş yüz eşik hattı, koridor ritmini ışık ve gölgeyle, mikro dokuyla teyit et. Seramik ve kemiği bağlama yerleştir. Doğanın rastlantısını, insanın yaptığı düzenden ayırdığın an, yön kendiliğinden belirir. Unutma, bilimsel disiplin son sözü söyler. Her doğru okuma hem kültürü korur hem de seni güvenli kılar. Doğru yerde ve doğru zamanda, amacına doğru yöntemle bakınca kapı aslında çoktan oradadır. Sadece görülmeyi bekler. Kapıları birer birer ardına kadar açmanız dileklerimle. Hoşça kalın.